Herkese merhaba. Bugün içli köfte yapacağız. Tam kıvamında tutan çok güzel bir içli köfte. Hadi başlayalım. Öncelikle 3 su bardağı köftelik bulgurumuzu yani kısırlık bulgurumuzu uygun bir kabın içerisine döküyoruz. Burada su bardağının farklılığı çok da önemli değil. Herkes evindeki su bardağından bir tanesini kullanabilir. Daha sonra bulgurlarımızın üzerine 2 su bardağı sıcak suyu ekliyoruz ve bulgurumuzu karıştırıyoruz. Bu aşamada irmiği de ekleyebilirsiniz. 1 çay bardağı irmik. Biz burada unuttuğumuz için daha sonradan ekledik ama hiç önemli değil. Zaten yoğurduğumuz için malzemeler bütünüyle karıştı birbirine. Bulguru karıştırdıktan sonra kabımızın ağzını kapatıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Bulgurumuz dinlenirken bu sırada içimizi hazırlamaya başlıyoruz. 2 tane büyük boy soğanı doğradıktan sonra yaklaşık 3 yemek kaşığı zeytinyağı kullandık. Siz isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Sıvı yağımızın olduğu tavaya boşaltıyoruz ve onları pişirmeye başlıyoruz. Burada şunu da belirtmeliyim ki kullanacağınız kıymanız yağlıysa yağınızı çok da fazla koymayın. Bizimki orta yağlı olduğu için biz yağını 3-4 yemek kaşığı kadar kullandık. Soğanlarımız olduktan sonra gördüğünüz gibi kıymayı ekledik üzerine ve onu da karıştırıp güzelce pişirdik. Pişme aşamasında baharatlarını da ekledik. Her zaman söylediğim gibi baharatlar tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Burada bunu belirteyim özellikle. 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığının biraz azı karabiber, yine 1 çay kaşığından biraz az kimyon kullandık. Siz bu baharatları artırıp ya da azaltabilirsiniz. Yine içinizde ceviz kullanabilirsiniz. Biz kullanmadık. 1 tatlı kaşığı tereyağı koyduk. Hemen hemen 1 tatlı kaşığı olacak kadar. Yine 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı da biber salçası kullandık. Bunlar yine söylediğim gibi sizin damak zevkinize kalmış. Çok az da acı biber salçası kullandık. Tamamen size kalmış. Bunları isterseniz çok az kullanabilirsiniz. İsterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. İçimizi soğumaya bırakıyoruz. Şimdi dinlenen bulgurumuzun ağzını açıyoruz ve onu da yoğurmaya başlayacağız. Öncelikle malzemelerini tamamlıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuzu ekledik. Kaşığın ucuyla yine salçamızı ekliyoruz. Domates ve biber salçaları. Bunları azar azar kullanıyoruz. Zaten videoda da görüyorsunuz. 1 tane yumurta ve 1 su bardağı un. Videonun başında da belirttiğim gibi 1 çay bardağı da irmik. Ama irmiği bulgurunuzla ıslatabilirsiniz. Videonun başında da söyledim. Biz unuttuk. Ama çok da bir farkı olmadı. Bunu da belirteyim. Zaten yoğuruyoruz. Yoğururken suyla da kıvam veriyoruz. Bunu da belirteyim. Biz yaklaşık 1 su bardağı su kullandık. Tamı tamına 1 su bardağı su kullanıldı. Her bulgurun oranına göre bu değişebilir. Siz yine kullanırsınız. Gördüğünüz gibi kıvamını zaten göreceksiniz. O kıvamı alana kadar yoğuracaksınız. Önemli aşaması yoğurmak burada. Annem tam 15 dakika yoğurdu. Herkesin gücü, yoğurma şekli farklı olacağı için herkesin yoğurma süresi de fark edebilir. Ama annem gördüğünüz gibi ara ara su ekleterek tam 15 dakikada yoğurdu. Kıvamını da zaten birazdan göstereceğim. İçli köftenin önemli olan kısmı bulgurunun macun kıvamında çok güzel yoğrulmuş olması. Gördüğünüz gibi yoğurduk. Gayet güzel oldu. Minik şefimiz elini atmasa zaten olmaz. O kadar güzel ve iştahlı bir şekilde yoğuruyor ki tamamıyla bu işe konsantre olmuş bir şekilde. Çok güzel yoğurma işlemini o da babaannesinden gördüğü şekliyle yapıyor. Gördüğünüz gibi bulgurumuz macun kıvamında çok güzel oldu. Ve minik şef de elini attı. Şimdi içli köfteyi yapmaya başlayabiliriz. Normalde biz elimizle yapıyorduk. Yani elimizle şekil veriyorduk ama aparat almıştım. Alışveriş videosunda da görmüşsünüzdür. Ve onunla yapmaya başladık. Öncelikle 2 tane buzdolabı poşetini alıyorsunuz. Ve videoda da gördüğünüz gibi yanlarından kesiyorsunuz. Yani tek bir yanından kesiyorsunuz. Daha sonra da aparatların üzerine yerleştiriyorsunuz ki çıkarması kolay olsun. Her aşamada yani bu işlemi yaparken elinizi ıslatırsanız her aşamasında rahat edersiniz.
Gördüğünüz gibi çiğ köfte büyüklüğünde parçaları alıp aparatın her iki tarafına da yerleştireceksiniz. Bu aşamada gördüğünüz gibi o kısımlara şekli vereceksiniz. Bütün boşluklar tamamlanana kadar bu işlemi yapacaksınız. Bütün boşlukları doldurup güzelce şeklini verdikten sonra ikinci kestiğimiz buzdolabı poşetini yani ikinci parçayı üzerine kapatıyoruz ve o küçük aparatla bastırıyoruz. Bayağı kuvvetli bastırın ki şekli güzel çıksın. Bu bastırma işlemini aynı şekilde diğer tarafa da uygulayacağız. Bastıracağız. Söylediğim gibi kuvvetlice bastırın ki ince olsun. Gördüğünüz gibi çıkan şekle bakın, fazlalıklar kenarlarda birikiyor. Onları daha sonra zaten şekil verdiğimizde alacağız. Videoda ayrıntılı şekilde göreceksiniz. Bastırdıktan sonra aparatımızı alıyoruz ve üzerindeki buzdolabı poşetini bulgurlardan alıyoruz. Gördüğünüz gibi iki parça, söylediğim gibi iki tane buzdolabı poşeti kullanmıştık. Daha sonra içleri doldurmaya başlıyoruz. Arkadaşlar burada şunu söyleyeceğim. Biz ilk yaptığımızda içi bir tarafına koyduk. Daha sonra bunu videoya koymadım. Şimdi iki tarafına da koyuyoruz. Siz de iki tarafına koyun. Bizim gibi tek taraflı yapmayın. Çünkü tek taraflı olanlar piştiği zaman içleri biraz daha boş gibi kaldı. Kötü mü oldu? Hayır. Onlar da güzeldi ama bir tık daha içi boş gibiydi. Bunlar tam ayarında oldu. Güzel oldular. İki tarafını da doldurmanızı tavsiye ederim. Doldurma işlemini bitirdik ve hızlıca hemen kapağı kapatıyoruz ve bastırmaya başlıyoruz. Burada uyguladığınız baskı çok önemli. Bayağı sağlam bir baskı uygulamalısınız ki güzelce şekiller kapanabilsin. Gördüğünüz gibi içli köfte hazır. Buzdolabı poşetini alıyoruz üzerinden ve şekillerimizi çıkarıyoruz. Zaten buzdolabı poşeti olduğu için çok da rahatlıkla çıkıyor. Ara ara gördüğünüz gibi açık yerlerde kalıyor. Bunları da elinizle ıslatıp şeklinizi veriyorsunuz, kapatıyorsunuz. Annem güzelce şeklini düzeltip diğerlerinin yanına koyuyor. Gerçekten büyük kolaylık diyebilirim. Elinizle uğraşmaktansa bir seferde 5 tane çıkarmak çok daha kolay oluyor. Şekilleri de birebir aynı ve düzgün oluyor. Gayet güzel, ince, dolu dolu bir içli köfte. Bu arada söylemeyi unuttum. Kıyma 400 gramdı. Dış ve iç malzemelerle toplam 25 adet çıktı. Pişirme işlemine geçtik. Eğer siz isterseniz bunları buzluğa da kaldırabilirsiniz. Daha sonra çıkarıp kızartabilirsiniz ya da suda haşlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Biz hemen pişirdik gördüğünüz gibi. Kızgın yağın içerisine içli köftelerimizi koyuyoruz. Burada bir püf noktası daha size söylemek istiyorum. Koyduğunuz zaman hepsini ilk etapta bir çevirin. Yani pişmesini beklemeden hepsi bir tur yağın içinde dönmüş olsun ki herhangi bir açılma söz konusu olmasın. Bildiğim bütün püf noktalarını anlatıyorum ki yaparken siz de zorluk çekmeyin ve güzelce içli köftelerinizi yapabilin. Söylediğim gibi videoda da en önemli aşaması bulgurun güzelce yoğrulması ve pişirirken de yağın içinde bir tur çevirmeniz. Nar gibi kızardılar.
İsterseniz bir tık daha kızartabilirsiniz ama bu yeterli geldi bizim için. Altına peçete koyduğumuz uygun bir kaba aldık ki fazla yağını emsin. İçli köfte hazırlamak gerçekten çok kolay. Tek bir aşaması var. O da yoğurması biraz zaman alıyor. Onun dışında gerçekten çok kolay. Şimdi sizin için içini açıyorum ve tadına bakıyorum. Gerçekten şahane, süper ötesi bir lezzet. Mutlaka denemelisiniz. Bizim minik şefin de çok sevdiği bir lezzet. Çocuklarınıza da yedirebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Herkese iyi günler.